Kansas City'nin karanlık sokaklarında bir canavar kol geziyordu. Gündüzleri sıradan bir antikacı, geceleri ise acımasız bir katil. Onun adı Robert Berdella, namı diğer Kansas City kasabı. Kurbanlarını 6 haftaya kadar süren esaret dönemlerine katlanmaya zorladıktan sonra en az 6 genç adamı kaçıran, tecavüz eden, işkence eden ve öldüren Amerikalı bir seri katildi. Bu adamın sıradan bir hayatı vardı ya da öyle sanıyordu. What's your emergency? 175, second air, you 10-4. That's 56K? Robert Berdella, 31 Ocak 1949'da Ohio'da sıradan bir Katolik ailede dünyaya geldi. Katolik bir ailede büyüyen Berdella, çocukluğunu baskıcı ve disiplinli bir ortamda geçirdi. Babası, sert ve otoriter bir figürdü. Berdella hem fiziksel hem de duygusal olarak babasından sık sık şiddet gördü. Bu, onun ilerleyen yaşlarında derin izler bırakacaktı. 7 yaşındayken babasının gözdesi olan Daniel adında küçük bir kardeşi oldu. Berdella okulda başarılıydı. Ancak öğretmenleri ona ders vermeyi zor buluyordu. Ayrıca diğer öğrenciler tarafından sık sık zorbalığa uğruyordu. Ciddi derecede miyoptu ve 5 yaşında kalın mercekli gözlükler takmaya başladı. Berdella atletik değildi. Oysa küçük kardeşi Daniel küçük yaşlardan itibaren spora yatkındı. Berdella'nın babası spora ve beden eğitimine değer veriyordu ve bu büyük oğlunun spora ilgisizliğini bir başarısızlık işareti olarak görüyordu. Onu sık sık küçük kardeşiyle olumsuz şekilde karşılaştırıyordu. Berdella 16 yaşındayken hayatı daha da kötüye gitti. Babası 39 yaşında kalp krizinden öldü ve annesi kısa bir süre sonra yeniden evlendi. Bu durum Berdella'yı çok kızdırdı. Aynı dönemde çalıştığı restoranda bir erkek iş arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. 1965 yılında John Fowles'ın Kolektör adlı kitabının uyarlamasını izledi ve film onda kalıcı bir etki bıraktı. Sanat onun için bir kaçıştı ama aynı zamanda karanlık dürtülerini besleyen bir araçtı. 1967'de 18 yaşındayken Kansas City Sanat Enstitüsü'ne kaydoldu. Ancak profesör olma umudunu bırakarak aşçı olmaya karar verdi. Sanat okulunda okuduğu süre boyunca en az 3 kez hayvanlara işkence etti. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanarak suç kariyerine başladı. 19 yaşındayken LSD ve esrar bulundurmaktan tutuklandı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 1969'da okulu bıraktı ve başarılı bir aşçı oldu. Yerel Aşçılar Derneği'nin bir üyesi olarak aşçı olmak isteyenler için bir eğitim programı kurulmasına yardımcı oldu. Ayrıca Yerel Suç Önleme ve Mahalle Bekçisi Derneği'nin de üyesiydi. 32 yaşındayken aşçılığı bıraktı ve Bob'un Tuhaf Çarşısı adlı antika satan kendi mağazasını açtı. Burası sadece bir dükkan değildi, aynı zamanda bir canavarın yuvasıydı. Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra bir Vietnam gazisiyle ilişkisi oldu ancak bu uzun sürmedi. Bunun yerine erkek fahişelerle takılmaya başladı ve onları fahişelikten kurtarmaya çalıştı. Temmuz 1984'te Berdella'nın öldürmeye başladığına inanılıyor. İlk kurbanı arkadaşı Jerry Howell'dı. Howell'ı uyuşturup Bodrum'da tutarak işkence etti ve öldürdü. Ertesi yıl Robert Sheldon'u benzer şekilde esir aldı ve öldürdü. Aynı yıl Mark Wallace'ı da esir alarak işkence etti ve öldürdü. 1985'te James Ferris'i esir aldı ve haftalarca süren işkenceden sonra öldürdü. Haziran 1986'da Berdella, Todd Stopps'u evine çekti ve 6 hafta boyunca esir tuttuktan sonra öldürdü. Ertesi yıl Larry Pearson'ı hapisten çıkardı ve onu da esir aldıktan sonra öldürdü. Mart 1988'de Chris Bryson adlı fahişeyi kaçırdı ancak Bryson pencereden atlayarak kaçmayı başardı ve polisi aradı. Berdella'nın evi arandı ve cinayetlerin kanıtları bulundu. İtirafları herkesi dehşete düşürdü.
işkence, cinayet, insanlık dışı eylemler. Berdella kurbanlarını eve götürdükten sonra sarhoş eder veya uyuşturucu kullanarak esir alırdı. Kurbanlarına elektrik şoku, dövme, sodomi veya kimyasal maddelerle işkence ederdi. Kurbanlarına işkence ettiği anları kayıt altına alır ve kurbanlarını genellikle boğarak öldürürdü. Daha sonra kurbanlarının bedenlerini kapsamlı bir şekilde parçalayıp çöp torbalarına atması nedeniyle Kansas City kasabı ve suçlarının işleyiş biçiminin ardındaki fantazilerin temeli olduğunu belirttiği film nedeniyle koleksiyoncu olarak tanındı. Cinayetlerini en karanlık fantazilerimden bazılarının gerçekliğim haline gelmesi olarak tanımlayan Berdella, Ağustos 1988'de kurbanlarından biri olan Larry Pearson'ın birinci derece cinayeti nedeniyle suçunu kabul etti ve şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapse mahkum edildi. Daha sonra Aralık 1988'de bir birinci derece cinayet ve 4 ikinci derece cinayet suçlamasını kabul etti. Ekim 1992'de Missouri Eyalet Hastanesi'nde tutukluyken kalp krizinden öldü. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.